To Be Offroad kanalından herkese selamlar. Motosikleti aldıktan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Ne önlemler almalıyız? Bugün bunları bir başlık altında toplayarak sizlere anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. İlk olarak ön camla başlayalım. Bununla ilgili sizleri bilgilendirmek için short da çekmiştim. Bağlantı noktalarına motosiklet fabrikadan çıkışta conta atılmamış. Bu sebeple titreşimden dolayı çatlama, kırılmalar oluşuyor zamanla. Bağlantı noktalarına eğer önlü arkalı conta atarsanız bundan kurtulabilirsiniz. İkinci konu vidalar. Ben motosikleti aldıktan sonraki gün koruma demirinin civataları açılmıştı. Açıktı hatta, öyle söyleyebilirim. Ön taraftaki radyatörün de vidaları düşmüştü. Çamurluğu takarken fark ettim. Yeni vida alarak değiştirdim onları. Gidon yükseltme takacaksanız veya gidonu açacaksanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gidonun da vidaları çok kalitesiz. Bunları da krom vida alarak değiştirdim. Özetle motosikletin bütün vidalarını elden geçirmeniz lazım. Loctite sürerek sıkmanız gerekiyor. Üçüncü konu debriyaj manet ayarımız. Eğer bunu biliyorsanız kendiniz ayarlayın. Zaten aldıktan sonra fark edersiniz ayarsızlığı. Bilmiyorsanız da servise götürüp ayarlamalarını sağlayın. Ayarlamazsanız debriyaj balatanız erken biter. Bu alt taraf büyük ayar, üst taraf manet ayarı. Bununla ilgili video çekeceğim sizlere de. Dördüncü konu radyatör soğutma sıvısı. Bununla ilgili de hava olduğu söyleniyor sistemin içinde. Ben kontrol ettim. Kendi motosikletimde hava yoktu. Kontrolünü yapmakta fayda var. İçeride şuradan tapasını açarak kontrolünü siz sağlayabilirsiniz. Ya da servise götürüp kontrol etmelerini sağlayabilirsiniz. Beşinci konu vites pedalı ayarı. Üstte ve altta birer tane somun var. Bu somunları açarak elimizle vites pedalımızı aşağı ve yukarı rahat edebileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Altıncı konu pas oluşabilecek yerler. Bununla ilgili uzun bir video ve bir short çekmiştim. Size bu motosiklette nerelerde pas var, nasıl, ne önlemler alabiliriz, onlarla ilgili yukarıda kartını bırakacağım. İlgili videoya da oradan ulaşabilirsiniz. Kısaca göstereyim. Gösterdiğim noktalardan başka yerlerde pas oluşumu gözlenmedi öncelikle. Bağlantı noktaları üstteki, alttaki, sol ve sağ iki tarafta da. Selenin altında şurada 2-3 noktada var. Sağlı sollu gene. Buradan dönersek, özetliyorum ben size. Bununla ilgili ben bunun videosunu çekmiştim. Şurada alt tarafta, şöyle üstten bakarsak daha net anlaşılır. Mesnetin orada arada sağlı sollu gene iki yerde pas oluşumu mevcut. Bunlar şaside değil. Şasinin üstünde pas oluşumu gözlenmedi. Onu size belirteyim. Sadece kaynak noktalarında elektrot kaynağının uçlarından gelen bir pas oluşumudur. Bu da çok basit bir şekilde halledilebiliyor. Başka yerlerde yok zaten. Toplasak 8 nokta diyebilirim. Yedinci konu, bu benim gözümde en önemli konuydu. En riskli, can alıcı konumuz bu olacak. Kablo toplayıcılar. Net olarak görülebiliyorsa eğer buradaki kablo toplayıcıyı içeriye doğru ittirdim ben. İttirmemin sebebi, ben buna gidon yükseltme taktığım için kablom burada ezilme riski görmedi. Benim kendi taktığım aksesuar, gördüğünüz gibi kablo boş. Boş olduğu halde bu kablonun şurasında bir ezilme mevcut. Yine tekrarlıyorum. Kendi taktığım aksesuarın kablosu bu. Motosikletin kablosu değil. O da gördüğünüz gibi boş. Ona rağmen. Bunu ne yapıyoruz? Ben bunu işlemi yaptım. Sağdakine yapmadım. Sağdakini görüyorsunuz. Ezen yer şurası. Çünkü kablo gidonu çevirdiğimiz zaman tam oraya geliyor. Üstünde çok baskı olmasa bile
Bu demir parçası çok ince olduğu için kabloyu ezebiliyor. Artı bu kablo toplayıcının gene ucu. Ben motosikleti aldığımda şu ucu açıktı. Mesela gösterelim hemen. Açalım şöyle size. Ben motosikleti aldığımda böyleydi. Buna dikkat edin özellikle. Buradan eğer kablo kurtulursa sağa sola dönüşlerde elbet bu kablolar buradan kurtuluyor ki benimki kurtuldu. Başıma geldi. Şu ucu bileylenmemiş, çok sivri burası. Kablonuza zarar verir. O yüzden dikkat edin. Şimdi ben sol tarafta yaptığım işlemi size göstereceğim. Şimdi şurayı görüyorsunuz değil mi? Ben bunu içeri doğru bastırma suretiyle eğeceğim. Gördüğünüz gibi kabloların geldiği yer şurası, yani şu parmağımın altı. Oradaki kablo demiri içeri gitti. Kablomuz üst mesnete geliyor. Mesnet de kalın olduğu için kabloya zarar vermiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde şuradan da biraz ittirince tamam. Bu kadar. Ayar bu arkadaşlar. Bu riskli bir mevzuydu. Yani kabloların geldiği yer zaten çevirdiğimizde kablolar şuraya geliyor. Tam parmağımın altına. Böylelikle kablolarımızı güvenceye almış oluyoruz. 8. konumuz motosiklet, biliyorsunuz sıfır aldığınızda bayide poşetlenmiş şekilde oluyor. Bantlanmış şekilde. Egzozun üstünde de bant varmış. Ben bunu 3 gün sonra fark ettim motosikleti aldıktan sonra. O bantlar da motosikletin egzozunda yanmış. Yanınca da böyle izler kaldı. Bu VD40'da çıkar. Uğraştırır biraz ama aklınızda bulunsun bu poşetin bantları. Alçaltma, biliyorsunuz motosikletin orijinal sele ölçüsü 82 santim. Alçaltırsak da 80 santim oluyor. 2 santimlik bir pay veriyor bize. Bu da amortisörün altındaki yerinden oluyor. Eğer alçaltırsanız motosikleti, sehpa takozu aldıysanız sehpa takozu egzoza vuruyor. Bu bir. İkinci de motosiklet yan sehpada çok dik duruyor. Devrilme riski var. Benim başıma geldi. Neyse ki devrilmeden tuttum motoru. Bu da aklınızda olsun. Videonun ekstrası yan çanta demiri, alet çantası. Daha önceki videoda ve shortta da anlattığım gibi çantamız bu şekilde. Bağlantı noktaları ancak bu şekilde motosikletimize takılabiliyor. Çantada ters şu anda. Normalde şurası, şu bölüm aşağıya gelmesi lazım. Ama ben bu şekilde taktım. Zincir muhafazayla yan çanta demirinin ara mesafesi çok az olduğu için buradaki kesitten de faydalanarak güvenli şekilde ancak böyle montajını sağlayabiliyoruz motosiklete. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.